Seda Çalık. Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak görev yapıyorum. 2020 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmeninden mezun oldum. Yine aynı yıl Gazi Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmaya başladım. Şu anda yüksek lisans aşamasının tez dönemindeyim. Tezimi yazıyorum. İlk önce şunu söyleyeyim, benim iki tercihim vardı. İkisi de fen bilgisi öğretmenliğiydi. Yani benim kararım aslında bilinçli bir karardı. Özellikle isteyerek, yani severek bir bölümü tercih ettim. Onun için fen bilimleri aslında hep dikkatimi çeken bir alandı. Fizik, kimya, biyoloji yine seviyordum. Bu alanda da ilerlemek istediğimi fark ettim. Devam etmek istiyordum. O yüzden fen bilgisi öğretmenliği benim yapabileceğim bir meslek gibiydi. Daha böyle sosyal, öğrencilerle, insanlarla iç içe olduğu için benim kişiliğime de daha uygun bir meslekti. O yüzden severek seçtim. Aslında yine aynı. Ben ilk başta fakülteye girdiğim zaman kesinlikle fen bilgisi öğretmeni olurum diye düşünerek girmiştim. O zaman akademisyenlik çok planda yok. Ama ondan sonra 2. 3. sınıfa geldiğim zaman derslerden sonra ve böyle makaleler, tezler o zaman okuyordum. Özellikle yine yüksek lisans doktor tezlerini kendim okuyordum. Yani merak ediyordum. Okudukça da şöyle oldu. Hani fen bilgisinde şu alanlar çalışılmış, şu konuda aslında şu çalışılmamış, şunu çalışsam nasıl olur diye orada aslında yüksek lisans yapabilirim diye düşünmeye başladım. Daha sonra yine okudukça aklıma konular geldi. Yine o alanımı da sevdiğim için hani bu yoldan devam etmek daha mantıklı geldi. Lisansı bitirdim, yüksek lisans yapayım ama araştırma görevliliği ne, nasıl olunuyor hani demedim. O zamana kadar gerekli olan şartları biliyordum. Ona göre planladığım için süreci zaten puanlarım vardı. Gerekli hani şartları sağlıyordum. Ama ondan sonra hani danışmanın yardımıyla nasıl bir yol izlemem gerekli, hani nasıl çalışmalıyım, bilim sınavlarına nasıl hazırlanmalıyım, işte ilanları takip ettim. O şekilde puanlarımı da alınca başvurmuştum, böyle kazandım. Arada tabii ki istisna olmakla birlikte çoğu hani fen bilgisi öğretmenliği mezunu olup bu alanda yüksek lisans yapıyor olmak şeklinde çıkıyor. O yüzden hani lisansı bitirdikten sonra lisansüstü eğitime özellikle de yüksek lisans öğrencisi olarak bir kere hani devam etmeleri gerekiyor. Onun haricinde de ALES ve yabancı dil puanı ve ortalama önemli oluyor. Daha sonra eğer hani araştırma görevlilerine sınavına girmek için hak kazanırlarsa o zaman bilim sınavında da alan bilgilerinin iyi olması gerekiyor. Yani o nitelikleri sağlamaları lazım. Bence çok okuyan, soran, gerçekten çalışmayı seven, özellikle yani yapılan işi sevmedikten sonra daha zor oluyor. Ama severek yapıldığında bence çok daha güzel hale geliyor. İyi bir yabancı dil bence kesinlikle olmalı. İnsani ilişkiler bence yine iyi olmalı. Çünkü yine sosyal bir meslek yani. Öğrencilerle iç içesiniz, diğer akademisyenlerle iç içesiniz. İyi bir zaman yönetimi bence, iyi bir planlama kesinlikle gerekli. Çünkü aynı anda birden fazla şeyle uğraştığınız için o süreyi yani iyi planlamak zorundasınız. Yani monoton olmaması bence, sürekli yeni bir şey yapmak. Çünkü duran bir meslek değil. Çok farklı şeylerle de uğraşabiliyorsunuz. Yani farklı alanlarda da çalışabiliyorsunuz. Yani duran olmaması bence o çok güzel bir şey. İlk önce bölümün işleri olursa o günde yapılması gereken ya fakültenin görevlendirmesi ya da yine bölümün görevlendirmesi. İlk başta onları yapıp daha sonra tez aşamasında olduğum için kendi tezimde veri toplamam gerekiyorsa, verilerle ilgili bir şey varsa onları yapıyorum. Ya da tezin yine düzenlenmesi gereken bölümleri varsa onları yapıyorum. Yine bölümün ana bilim dalımızın kendi işleri ve sınav zamanı işte gözetmenlikler, bazen sınav programının ayarlanması olabilir, ders programının ayarlanması olabilir. Bu da staja giden öğrencilerimiz var mesela, onlarla ilgili görevler olabilir. Diğer akademisyenlerin derslerini asiste etmemiz olabilir. Böyle görevlerimiz oluyor. İnsanlara genelde şey geliyor, hani öğrencilerle uğraşmaktansa akademisyen olalım daha kolay gibi düşünüyorlar ama yani ben ona katılmıyorum. Aslında bizim mesleği işte sevmezseniz bence çok daha zor bir meslek. Çünkü ben tamam mesaim başladı 8.30'da geleyim, 5.30'da da çıkayım gibi bir şey değil. Bazen ek bir işiniz oluyor, tezle ilgili bir durum oluyor. O mesai saatleri çok daha esneyebiliyor yani. Öyle
kesin ben şu saatler arası çalışıyorum diye bir şey yok. Çok çalışma saati çok sık olabilir. Hafta sonu belki bazen çalışmak zorundasınız. Ona vakit ayırmanız lazım. Bir de şimdi bizim 50D ile atandığımız için öyle bir sorunumuz var. O bir dezavantaj olabilir. Çünkü o insanlar genellikle ona en başta hani işsiz kalırsam tamam doktora bittikten sonra ne yapacağım diye onu düşünebiliyorlar. O yüzden onlar dezavantaj. Biz atanırken 50D statüsünde atanıyoruz. Bu da aslında burslu öğrenci gibiyiz. Yani bizim kadromuz doktora bitene kadar geçerli. Doktora bittikten sonra ilişkimiz de üniversiteyle kesiliyor. Bu da insanların hani doktora bittikten sonra iş garantisinin olmaması onları korkutuyor. Ben yani tüm puanlarını lisansta da hani derslerin iyi olmasını tavsiye ederim. Çünkü lisans bittikten sonra hani geriye dönüş daha zor oluyor. O hani gelmiyor. ALES ve yabancı dil puanını yine alabiliyoruz sonra vakit geçse de ama hani lisansta o kaybettiğimiz süre çok fazla geri gelmiyor. Onu iyi değerlendirmelerini tavsiye ederim. Alanlarıyla ilgili çok okuma yapmalarını söylerim. Yani alana hakim olmalarını tavsiye ederim.